Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda gerçekten çok güzel, görünce sizlerin de gerçekten çok hayran kalacağı, beğeneceğiniz bir model yapacağız. Bu videomu gördüyseniz eğer lütfen izlemeden geçmeyin, pişman olursunuz. Çok güzel bir model yaptım sizler için. İlk defa benim kanalımda göreceğiniz bir model. Çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve severek izlersiniz. Böyle uydurduğum bir model oldu ama çok da güzel oldu. Şimdi bunun için gerekli malzemeler böyle iplerim var. Bu şekilde renkli ipler kullandım. İplerim patikli ip. Şişlerim 3 milimetre şiş. 3 milimetre olan her türlü şişle örebilirsiniz. Öncelikle pembe rengimle başlıyorum örmeye. İlmek atarak başlayacağız. 24 ilmek atacağız şişimize. 24 ilmek her ayak numarasına olur. Böyle ilmeklerimi atarak başlıyorum. 24 ilmeğe tamamlayalım. 24 tane ilmeğimi şişime attım. İlk ilmeği örmeden alıyorum her zaman. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir ilmek kalana kadar böyle ters olarak örelim. Son ilmeğe geldim. Onu da düz olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği düz olarak örüyorum. Ben kenarlar daha düzgün olsun diye. Burası örgünün arka yüzü. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtik. Bakın. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Haroşa sırası oluşturuyoruz. Ben haroşa sırasını ilmekleri örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de ters olarak örüyorum. Bu şekilde oluşturuyorum. Bakın. Bir diş haroşa sırası oluştu şu an. Bu şekilde toplamda 34 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın böyle sıraları tamamladım ben. Saydığımda 34 diş haroşa sıram var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 34. sıramı da ördükten sonra burası örgünün ön yüzü, arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde 14 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın böyle 14 tane 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane ilmeğimi ördüm. Burada 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim kaldı. Şimdi burası örgünün arka yüzü. Yeşil ipim var. Yeşil ipimi aldım. Şimdi modelime başlıyorum. O yaprak gibi görünen kısımları öreceğiz. Bakın yeşil ipimi böyle bağladım. Bu şekilde. Şimdi yeşil ipimle devam ediyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Yeşil rengimle. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yeşil rengimle ördüm. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6. Bu ipi burada bekliyor. Arka tarafta. Şimdi örgümü çeviriyorum. Çevirdiğimde bu pembe renkli ipim yine burada arkada. Yeşil rengimi aldım. Bakın 4 tane ilmeği örmeden döndüm. Bu yaprağın tamamını birlikte yapacağız şimdi. Sonrakileri sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Hiçbir yerini atlamayalım. Şimdi döndük. Yeşil ipim önde ve devam ediyorum. Bunları örmeden döndüm. Yine ters olarak örüyorum bakın. 6 tane yeşil renkli ilmeğin 6'sını da örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Bakın böyle. Şimdi yeşil renkli ipimi arkaya attım. Pembe renkli ilmeğimi öne geçiriyorum. Pembe rengimle
örmeye devam ediyorum. Bakın. Bu ipim arkada. Bu ipi önde bırakmayalım. Hep arkada kalacak. Bakın burada arkada. Pembe renkli ipimle kalan ilmeklerimi örüyorum. Orada yeşil iple 6 tane ilmek vardı. Onları ördük sadece. Sıranın sonuna kadar örüyorum. Sırayı tamamladım. Bu yaprağımızın ilk sırasıydı. Şimdi örgümü çeviriyorum. Çevirdiğimde bakın iplerimin ikisi de arkada. Burası örgünün arka yüzü. Ön yüzden görünüşü de bu şekilde. Şimdi çevirdim ve pembe rengimle örmeye devam ediyorum. 2 ilmek kala pembe rengimle örmeyi bırakacağım. Pembe renkten 2 ilmek kala. Ördüm geldim. Örgünün arka yüzündeyim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğimi ördüm. 2 tane pembe renkli ilmeğimi bıraktım. Şimdi pembe ipimi bırakıyorum. Yine örgünün arka yüzünde bırakıyorum bu ipi. Ve yeşil rengimi aldım. Yeşil rengimle bu 2 pembe renkli ilmeğimi de örüyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yeşil renkli ipimle ilmek ördüm. 2, 4, 6 tane ördükten sonra bakın burada 2 tane yeşil renkli ilmeğim kaldı. 4 tane de pembe renkli ilmeğim var. Bunları örmeden geri dönüyorum. Hep yeşil ipimle 6 ilmek ördüğümde geri döneceğim. Geri döndüğümde pembe renkli ipim arkada olacak. Örgümün arkasında yeşil renkli ipimi örgünün ön yüzüne aldım. Çünkü öreceğim. Bakın döndükten sonra geriye dönüyorum ve örmeye başlıyorum. 6 tane ilmeğin altısını da ters örüyorum. Altı tane yeşil renkli ilmeğimi ördüm. Şimdi pembe rengime geçiyorum. Öncelikle yeşil renkli ipimi arkaya geçirdim. Pembe renkli ilmeğimi aldım. Bunu öne geçiriyorum. Çünkü onunla öreceğim artık. Bakın yeşil renkli ipim örgünün arka yüzünde kalacak. Bunu arkaya geçirdim. Pembe renkli ipimi öne aldım ki örmeye başlıyorum. İlmekleri örelim. Pembe renkli ilmeklerimizin tamamını örelim. Sırayı tamamlayalım. Sırayı bitirdim. Bakın yaprağımızın 1-2 sırasını yaptık. Şimdi örgünün arka yüzünü çevirelim. Arka yüze döndük. Yine pembe rengimizden 2 ilmek kalana kadar örelim. Yeşil renge gelmeden 2 ilmek kala. Bakın 2 ilmek kala bıraktım. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeği ördüm. Şimdi burada 2 tane pembe renkli ilmeğim kaldı. Onları yeşil rengimle öreceğim. Bakın 2 tane pembe renkli ilmeğim kaldı. Yeşil rengimle örüyorum. Böyle. Yeşil rengimizle de 6 ilmek olana kadar örüyoruz. Kaç ilmek oldu? 2, 4, 6 ilmek oldu yeşil rengimizle. Burada ise 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimiz kaldı. Yeşil rengimizde hep 6 ilmek öreceğiz ve geri döneceğiz. Bunu unutmayalım. Şimdi geriye dönüyorum. Pembe renkli ipim örgünün arka yüzünde. Yeşil renkli ipimi örgünün ön yüzüne alıyorum. Çünkü onunla örüyorum şu an. Bakın 3, 6 tane ilmeğim var. 6'sını da ters olarak örüyorum. Yeşil renkli ilmeklerimi ördüm. Tamamladım. Şimdi yeşil rengimi örgümün arka yüzüne atıyorum. Pembe renkli ilmeğimi örgünün ön yüzüne geçiriyorum.
Çünkü pembe rengimle öreceğim. Yeşil rengimle örmeyi tamamladım. Şimdi pembe rengimle örerek devam ediyorum. Arada buradaki ilmekleri şöyle sıkıştırabilirsiniz. Pembe renkli ilmeklerin tamamını örüyorum. İlmeklerimi ördüm. Şöyle yeşil renkli ipim arkada. Bakın bu yapraklı kısımların 1, 2, 3 tanesini yaptık. Bundan sonra 2 tane daha öreceğiz. 5 sıraya tamamlayacağız. Bakın şunu 1, 2, 3. 2 sıra daha olacak. Yine onları da aynı şekilde yaptığımız gibi yapıyoruz. Pembe renkli ilmekleri 2 ilmek kala örmeyi bırakıyoruz. Bu 2 ilmeği yeşil renkle öreceğiz. Buradan da 4 tane ilmeği yeşil renkle örüp geriye döneceğiz. Yaptığım işlemin aynısını 2 defa daha yapalım. Sonrasını birlikte örelim. Evet, bakın böyle diğer 2 sırayı da aynı şekilde ördüm ben. Şimdi bakın kaç diş haroşa sırası oldu yeşil rengimizde? 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 5.'yi de şimdi bitirdim. Pembe renkli ilmeğim burada 2, 4, 6 tane kaldı. Şimdi bu 4 tane ilmeği hep zaten geri örmeden döndük. Buradan 2, buradan 2, buradan 2, buradan 2 hep örmeden geriye döndükten sonra bakın bu şekilde bir model oluştu. Şu kısımlarında delikli kısımlar oluşuyor. Onlar olabilir. Şöyle. Şimdi artık pembe rengimle devam edeceğim. Pembe rengimizle 3 diş haroşa sırası öreceğiz. İlmeklerimizin de tamamını öreceğiz. Yeşil renkli ipim burada bekleyecek bir sonraki model için. Şöyle çekelim bakın. Bunu buradan koparabiliriz. Şöyle iyice ilmeği böyle bir dahaki modelde ekleyebiliriz. Sorun olmaz. Şöyle sıkıca düğümleyelim. Pembe rengimle ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Artık pembe rengimle ilmekleri örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de ters olarak öreceğiz ve haroşa sırasını oluşturacağız. Şöyle bakın. Şu yapraklı kısmı oluşturduk. Sonrasında ilmeklerin artık tamamını öreceğiz. 1, 2, 3 diş. Şu aradaki 3 diş haroşa sırasını oluşturacağız. Onları örelim. Evet, bakın şimdi böyle 1, 2, 3 diş haroşa sırasını ördüm. Buradan sonra yine örgünün arka yüzüne geçtiğimizde 14 tane ilmeği pembe rengimizle örüp sonrasında 6 tane ilmeği sarı rengimizle öreceğiz. Bakın ben burada sarıyla yaptım. Fakat aynı renklerle de ya da hepsini bir farklı renkte de yapabilirsiniz. Sarı rengimizle şu yaprak modelinin sıralarının aynısını tekrar ederek öreceğiz. Sonra 3 diş haroşa sırası pembe. Sonra yine bir tane daha yeşil yaprak yaptım. 3 diş haroşa sırası pembe. Bir tane daha sarı renkli yaprak yaptıktan sonra 34 diş haroşa sırası pembe rengini ördüm. Gerçekten çok kolay. Bu yaprak kısmını sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Aynısını 3 defa daha tekrar edeceğiz. Sarı, yeşil, sarı. Aralarda 3'er diş haroşa sırası pembe var. Sonrasında bu sıraları da tamamladıktan sonra patiğimizi bitirmiş olacağız. Şimdi sıraları tamamlayalım. Bitişinde görüşürüz. Evet, şöyle modelimi sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Yaprak motiflerimi tek tek tamamladım. Bu şekilde 4 tane yaprak motifi oluşturdum ben. Sonrasında devam ettim pembe rengimle ve 33 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi 34. sırayı birlikte öreceğiz. Burası örgümün ön yüzü. İlmeklerimizi kapatacağız. Bizim son sıramız. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle 2 2 ters olarak örelim. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Bunu da şöyle bir kez
ters olarak örüyorum. İpimi burada kısa kesiyorum. Bu şekilde tamamlamış oldum örgüsünü patiğimin. Şimdi ilmek çıkartarak şu kısmını öreceğiz patiğimizin. Şöyle göstereyim, bakın şu kısmını. Bunun için şöyle patiğimi alıyorum. Bu taraftan ilmek çıkarmaya başlıyorum. Bakın ilk sıranın ilmeği bu. Böyle ben bu şekilde alıyorum. Bakın böyle de alabilirsiniz. Tek tek alıyorum böyle. Şu kenardaki bakın tek ilmeği alıyorum. Şöyle ikisini bir almıyorum. Ön tarafa, yani patiğin düz tarafına bakan ilmekleri bu şekilde alıyorum. Siz farklı şekilde ilmek alma tekniği de varsa onları da kullanabilirsiniz. Yani kendinizin bildiği şekilde. Ben genellikle böyle yapıyorum. Böyle her sıra başında zaten bu ilmekler var. Her sıranın başından alıyorum böyle. Sonuna kadar alalım. Şöyle bakın tüm ilmekleri böyle şişme topladım. Şimdi burada bu ilmeği ipimizi nasıl böyle bağlantı kuracağız burada? Şöyle bir ilmek atacağız. Sonrasında diğer şişimizi alalım. Bu ilmekle buradan bir ilmeği birlikte öreceğiz. İlmek fazlalaştırmamış olacağız. Hem de ipimizi buraya bağlantısını sağlamış olduk. Şimdi tek tek örmeye devam edelim. Yine ters örgü örüyoruz. İlmekleri şöyle çevirip de örebilirsiniz. Böyle ters örgü örelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Şimdi ilmeklerimin tamamını ördüm. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturdum. Örgünün ön yüzündeyim. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçince yeşil rengimi bağlıyorum. Şöyle yeşil rengimle geçiş yapacağım. Örgümün arka yüzündeyim. Tüm ilmekleri ters olarak örelim ve yeşil ipimize geçelim. Evet, yeşil rengime geçiş yaptım. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. 25 tane ilmeğimi böyle örerek bu şişime alıyorum. Böyle tek tek örüyorum. 25 tane ilmeğimi tek tek ördüm geldim. Şimdi 2 2 örüyorum bakın. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İlmek eksiltme yapıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Böyle 2 2 ters örüyoruz. Ta ki 25 ilmek kalana kadar. Böyle 2 2 ters olarak örelim. İlmeklerimizi bir sayalım şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 2 tane daha ters öreceğiz. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Burada 25 tane ilmeğim kaldı. Burada bakın orta kısımda 2 2 ördüm. Burada ilmek eksilttim. Şimdi tek tek örüyorum. Kalan 25 ilmeği tek tek örelim. Sırayı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Ve yeşil rengimi bu sarı rengimi bağlıyorum. Burada bu renk geçişlerini ben kendime göre yaptım. Dilerseniz tek renkte de örebilirsiniz. Şöyle iyice düğümledim. Şimdi buradan sonra artık yeşil rengimi bırakıyorum. Sarı rengimle devam edeceğim. Sarı rengime örgümün arka yüzünde geçiş yapıyorum. Örgünün arka yüzünde hiç ilmek eksiltme, arttırma yok. İlmekleri tek tek örüp örgünün ön yüzüne geçelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Sarı rengime geçiş yaptım. Yine 25 tane ilmeği tek tek örerek bu şişime alıyorum.
burada 25 tane ilmeğimi tek tek ördüm geldim. Şimdi yine 2 örmeye başlıyorum. 2 tane ilmeği ters olarak ördüm. 2 ilmeği birden aldım. Ters olarak ördüm. Yine böyle 25 ilmek kalana kadar 2 ters örelim. Yine bu sıramızda da ilmek eksiltelim. Bakalım kaç ilmeğimiz kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Şimdi burada yine bakın böyle 2 ördük. Kalan 25 tane ilmeği tek tek örelim. Sırayı tamamlayalım. Evet, bu sıramı da bitirdim. Şimdi buradaki ilmek sayısı 50'den fazla olsun. 55, 56, 57, 58 olabilir. 54, 55 oralarda yaparsanız iyi olur. Şimdi artık burada sarı rengimi de kesiyorum. Onunla da artık örgümü bitirdim. Şöyle pembe rengime düğümlüyorum. Pembe rengimle öreceğim. İlmek eksiltme de yapmayacağım artık. İlmek eksiltmelerimi tamamladım. Pembe rengime geçiş yapıyorum. Örgünün arka yüzündeyim. Örelim ve ön yüzüne gelelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi ilmeklerimi kapatıyorum. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmek kalana kadar bitirelim. Bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle çektim. İpimi biraz uzun kestim. Şimdi iğnemi geçirip hemen dikimine başlıyorum. Tersinden dikeceğiz. Bakın bitmiş hali bu şekilde. Tersini çevirip şöyle dikeceğiz. Bu iplerimizi tığımızla gizleyebilirsiniz. Şöyle ilmeğimizi böyle karşılıklı ilmek alarak dikelim. Şuradan göstereyim sizlere. Şöyle bakın. Bir buradan bir bu taraftan şöyle ilmek alarak dikerek gidelim. Evet, patiğimi bitirdim. Böyle dikimini de tamamladım. Gerçekten çok güzel, harika bir model oldu. Şimdi bunu da manken ayağıma giydireyim ben. Evet, bakın bu da sizlerle birlikte video esnasında ördüğümüz patiğimiz. Gerçekten harika oldu. Renkler de birbirine o kadar çok yakıştı ki mutlaka sizlere de örmenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka hepiniz bir çift de bu modelden örün. Yapımı da çok kolay. Gerçekten çok kolay. Bir günde örebilirsiniz bu patiği. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Her ayağı da kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer videolarımı, anlatımlarımı faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak destek olursanız da sevinirim.